Yıl 2033. Beyninizi yiyen bir mantar salgını olmuş ve dünyaya şu anda hakim olan sağcı zihniyetten daha fazla zarar vermiş nasıl yaptıysa. Bu Joel, ana karakterlerimizden biri. Yıllardır birçok ankette en çok sevilen oyun karakteri seçilen dediğimiz. Bu salgın olayı tam başladığı sırada ulan ne oluyor falan derken bizim Joel ve kardeşi kızıyla birlikte panik halinde kaçmaya çalışıyorlar güvenli bir yere. Ama ortalık hemen yangın yerine dönmüş ve mantarlı mantarsız kim varsa etrafa ateş açın emri alan bir kolluk kuvvetiyle karşılaşıyoruz. Kucağımızda kızımız tam kurtulduk derken silah doğrultuluyor üstümüze ve anında sırtımızı dönüyoruz çocuğumuz vurulmasın diye tabii. Ama niyeyse bir tur daha dönüyoruz sonra panikten herhalde ve kızımız vuruluyor. Bang bang. O sırada askeri de kardeşimiz vuruyor. Bang. Bizim kız ölüyor tabii. Aradan 19 yıl geçiyor. Joel çok cool bir hatun bulmuş kendine, Tess diye. Beraber bu dünyada silah kaçakçılığı falan yaparak yuvarlanıp gidiyorlar. Yine böyle bir işle uğraşırken yolları ateş böcekleriyle kesişiyor. Bu grup böyle devrimci bir milis grubu. Bizim Joel'la Tess'in kaçırdığı silahlar bir şekilde olmuş, arada bunların eline geçmiş. Bu yüzden de biz esas silahları vermemiz gereken adamlardan paramızı alamıyoruz gibi bir durum oluşmuş. Ateş böceklerinin başı Marlene abla. Diyor ki siz ikiniz iyi kaçakçılık yapıyormuşsunuz. Her ne kadar biz sizin silahlarınızı ele geçirsek de. Bizim de bir kargomuz var. Onu götürmeyi kabul ederseniz hem silahlarınızı hem de silahlar için alacağınız paranın 2 katını falan vereceğiz size. Tabii bunlar hep sözlü anlaşmalar. Belge mühür falan yok. Ama bir yandan teklif çok iyi. Tamam diyoruz. Kargo dedikleri 14 yaşındaki Ellie diye dünya tatlısı bir kızmış. Tam da Joel'ın kızının öldüğü yaşta. Neyse bu kızı alıyoruz, götürmemiz gereken yere yola çıkıyoruz. Daha bismillah azıcık gidiyoruz, bir polis kontrolüne denk geliyoruz. Durdurup işte mantarınız var mı, enfeksiyonlu muyuz falan diye tarama yapıyorlar. Joel ve Tess temiz çıkıyor. Ellie tarama yapılırken cebinden sustalısını çıkarıp askere saldırıyor böyle. Bir anda ulan ne oluyor falan oluyorsun. Adamlar da silahlı yani bir yandan haliyle. Ne oldu kızım neden yaptın böyle diye sormayacaklar. Karşılık verecekler. Joel ve Tess de dahil oluyor. Askerleri indiriyorlar. Ama Joel ve Tess soruyor tabii ki Ellie'ye ne oldu kızım neden yaptın böyle diye. O sırada Ellie'nin mantar testinin pozitif çıktığını görüyorlar. Kız mantarlıymış. Kolunu gösteriyor böyle ısırılmış ama diyor ki bu 3 haftalık bir ısırık. Normalde ısırıldın mı en az 2 günde dönüşüyorsun mantarlı kıkırdayan tiplere. Bizim kızda öyle bir dönüşüm yok gördüğümüz üzere. Joel diyor ki this is bullshit vallahi yani. Tess de diyor ki bu kızı bizden götürmemizi istediler ve acayip bir teklif yaptılar. Demek ki gerçek yani bu. Kızın kanında bir şeyinde bir şey var. Bağışıklık taşıyor ve dünyayı mantar salgından kurtarma ihtimali var. İyi tamam be diyor Joel da öf diyor yani. Tamam götürelim kızı. Neyse artık bu iş bitsin artık diyor. Gidiyorlar kızı teslim edecekleri yere. Buradaki ateş böcekleri öldürülmüş. İncin top oynuyor olsa yine iyi. Mantarlı falan olmuşlar yani kötü olmuş ortalık. Şimdi ne yapacağız? Geri mi döneceğiz falan derken bir yandan mantarlı kıkırdaklarla savaşıyoruz. Sonra Joel diyor ki gidelim ya bu değer mi yani? Geri verelim Marlene kızı. Biz işimizi yaptık yani istedikleri yere getirdik. Paramızı versin ya da neyse artık yani sadece en azından silahları versin. İşimize bakalım. Bu kadar tehlikeye değmez yani diyor. Tess de diyor ki ben ısırıldım. Hayda. Joel şok. Biz de şok. Tess diyor ki ben zaten öleceğim. Ama sen bu çocuğu bir ateş böceği bir şey bulup vermelisin artık. Çünkü aşı maşı hani dünya kurtulacak yani öyle bir şey. Öyle bir görevdir bu yani. Joel tamam artık diyor. Ellie ile düşüyorlar yollara tekrardan. Joel'ın kardeşi vardı en başta hatırlarsanız. O bir ara ateş böceklerine girmiş falan. O yüzden onun mekanına gidelim. O bilir ateş böceklerini nerede bulabiliriz. Hem kardeşimi görmüş olurum, hasret gideririm falan diye düşünüyor Joel. Derken kardeşimiz Tommy'nin mekanına varıyoruz. Joel Tommy'ye Ellie'nin bağışıklığını ve ateş böceklerine ulaştırılması gerektiğini falan anlatıyor. Ama bunu Tommy'nin yapmasını istiyor. Niyeyse burada Joel diyor ki ben yapmayacağım devamını Tommy yapsın. Niye bunu istiyor ben anlamadım yani. Tommy de diyor ki abi seni severim iyi adamsın falan ama ben şimdi burada niye rahatımı bozayım? Karım hamile falan. Neden kendimi tehlikeye atayım yani? Burada güvenli bir ortam oluşturmuşum yani. Bu ortamda çocuk yapma riskini göze almışsın ama bro demiyor Joel. Tabii ki bunu demiyor. Bir yandan Joel kızdan kurtulmaya çalışıyor sanki ama yani bilemiyorum. Kardeşinden bunu istemesi de bayağı yüzsüzlük. Tabii de. Neyse Tommy bunu karısına söylüyor. Karısı da what the fuck diyor tabii haliyle. Bu arada bu muhabbeti Ellie de duyuyor ve Joel'un onu Tommy ile göndermek istemesine içerliyor kız. Hani ulan ben seni baba diye bağrıma basmıştım falan diye üzülüyor. Tam da üzgün bir ergenin yapacağı şekilde bir ata atlayıp çıkıyor sürüyor dışarı. Çünkü etrafta kıkırdayan mantarlı ya da mantarsız hiçbir tehlike yokmuş gibicesine. Ben ergenim diyor.
Yapacağımı yaparım diyor. Joel da aşırı korkuyor. Kızın başına bir iş gelecek diye. Tommy yine arkasından onu aramaya gidiyorlar ve sonra işte o büyük hüzünlü kavga gerçekleşiyor ikilinin arasında. You were my brother Anakin. Pardon, bu başka bir hikayeden. Bu büyük kavgadan sonra yine baskın kavga, dövüş olunca Joel diyor ki gel kız tamam ayrılmayalım ya, ben götüreceğim seni, korktum seni kaybetmekten şimdi. Aklım başıma geldi. Tommy'den ateş böceklerini nerede bulabileceğini öğreniyor ve yola çıkıyoruz tekrar. Varıyorlar mekana ama yine ateş böceği falan yok. Yani terk edilmiş burası. Nereye gittiler acaba diye etrafta ipucu neyin arıyoruz ve buluyoruz bir ipucu hakikaten. Hadi o zaman oraya gidelim diyecekken tam bir grup avcının saldırısına uğruyoruz. Nefes aldırmıyorlar yani, anasını satayım. Kıkırdağıydı, avcısıydı. Sürekli bir çatışma hali. Bu çatışmada Joel bir demir kazığın üstüne düşüyor. Ellie bir şekilde Joel'u kaldırıp ata bindirip güvenli bir yere götürüyor ama bu yaranın enfeksiyonu bir şey kapmadan iyileşmesi için antibiyotik lazım yani. Kız geyik, tavşan falan avlayıp Joel'la ilgileniyor bu arada. Bir geyik avlarken iki adamla karşılaşıyor. Adamlar diyor ki güzel geyik vurmuşsun. Sen bize bu geyiği ver. Biz de senin ihtiyacın bir şey verelim. Takas yapalım. İlla ki bir şeye ihtiyacın vardır diyorlar. Eli de antibiyotiğiniz var mı diyor hemen. Adamlar da hemen demek ki yaralı birine bakıyorsun falan anlıyorlar, böyle çakıyorlar olayı. Ama tabii antibiyotiği cebimizde taşımıyoruz diyor adam. Yanındaki adama diyor ki git antibiyotikleri al, eliyle bekleyelim biz burada. Bu bekleme sırasında adam diyor ki bizim gruptan birilerine bir adam ve senin yaşlarında bir kız saldırmış. Arkadaşlarımızı öldürmüş. Kim olabilirler acaba, sen hiç gördün mü falan diye böyle üstü kapalı ağzını arıyor Ellie'nin. Ellie de diyor ki hadi bakalım buyur buradan yak. Hemen silahına davranıyor. Adam bir şey yapmıyor. Bu sırada ilaçlar geliyor. Adamlar kızı bırakıyorlar. Bu herif çakal olduğu için ilacı götürdüğü yeri öğrenmek için bırakıyor Ellie'yi haliyle. Ellie de koştur koştur ilacı vermek için Joel'un yanına gidiyor yani. Yapacak bir şey yok, kız ne yapsın yani. Ellie Joel'u bulmasınlar diye dikkatleri üzerine çekip onları başka tarafa götürmeye çalışıyor. Bir müddet başarılı da oluyor ama yakalanıyor sonunda. Sonra bu topluluğun artık ölüleri yiyen bir grup olduğunu görüyoruz. Kızımızı da kesip yiyecekler belli ki. Bu arada Joel antibiyotiği alınca bir silkelenip hop kendine geliyor. Kızı aramaya başlıyor. Bir yandan Ellie'yi tam yemek için keseceklerinde Ellie diyor ki ben mantarlıyım. Adamlar dumur oluyor, aynı bizim en başta dumur olmamız gibi. Dikkatleri dağılınca da ellerinden kurtulup kaçmaya çalışıyor. Bir boğuşma, bir kovalamaca, hop bir daha oradan atladım buraya geldim falan derken Ellie bir tane palayı bulduğu gibi çıldırıyor, adamı böyle diye bağıra bağıra paramparça ediyor böyle. Bu sırada Joel Ellie'yi tam bulduğu anda oluyor bunlar. Tutup sarılıyor böyle, geçti kızım yavrum bilmem ne falan, sakinleştirmeye çalışıyor kızı. Fakat Joel'cum biraz önce yani çiğ yiyeceklerdi, o yüzden Ellie'ye bir şey diyemiyoruz. Sonra yine ateş böceği arama yolculuğumuza dönüyoruz. Arada bir de zürafa seviyoruz falan. Derken ateş böceklerini buluyoruz. Joel gözünü bir açıyor. Karşısına Marlene abla. Vay sonunda ulaştık mı size hanımefendi derken Ellie'nin ameliyat için hazırlandığını öğreniyoruz. Nasıl bir ameliyatmış bu diyor Joel. Kanını alsanız yetmiyor muydu? Niye ameliyat falan? Marlene de diyor ki bağışıklığı sağlayan mantar kızın beyninde. O yüzden beynini mıcıklamamız lazım. Yani kız ölecek aşı için. Joel artık kızı yerine koyduğu Ellie'yi kaybetmek istemediğinden böyle ateş böceklerini Hulk'a dönüşüp kurşuna diziyor ve kızı ameliyat masasında buluyor. Hop oradaki doktorları da vuruyor. Şimdi burada doktorun eline, koluna, bacağına da ateş edebilirdi ya da bir şey yapabilirdi. Tabii bam güm ateş böceklerinin kafasına sıka sıka gelmişsin. Sağduyulu düşüneyim, doktor artık yok dünyada falan gibi şeyler düşünecek bir adam değil Joel tabii. Alıyor Ellie'yi baygın bir şekilde arabaya atlıyor. Gidiyorlar. Kız uyanıyor. Arka koltukta. Ne oldu ya? Ben en son ne oluyor falan oluyor. Joel da diyor ki senin gibi bağışıklığı olan başkaları da varmış ama bir aşı falan yapamamışlar. O yüzden gidin madem siz dediler bize diyor böyle. Uyduruk bir açıklama yapıyor kıza. Bu arada kıza ameliyatın sonuçlarının ne olacağı falan sormadan direkt baygınken almışlar masaya, bunu anlıyoruz. Çünkü Ellie ile hiç konuşulmamış. Ellie bir haberi yok yani ne olduğunda. O sorduğuna göre. Yani Ellie olacağını bilse de yine yatardı o masaya bence ama yani neyse. Kız bir yerde tekrar en son oyun bitmeden önce Joel'a diyor ki bana anlatmadığın bir şey yok değil mi? Bak son kez soruyorum diyor. Joel da gözünü kırpmadan hayır sana her şeyi doğru söyledim böyle oldu diyor ve ilk oyunumuz bitiyor.